Merhaba arkadaşlar. Bu derste FontLab 5 Pro isimli programın debug ve analizini yapıp reverse yöntemiyle programın işleyiş biçimini ve fonksiyonel akışlarını inceleyeceğiz. Öncelikle programı bu web sitesinden indirelim. Bunun için e-mail adresimizi girelim. Ve Windows için olan sürümü indirelim. Sonrasında programı normal bir şekilde kuralım. Sonrasında program kurulu olduğu dizine gidip masa üstüne kısa yol oluşturalım. Bu program ne işe yarıyor? Bu program her türlü yazı tipi oluşturma ve düzenleme amacıyla çok kapsamlı bir programdır. Programı ilk açtığımızda hata mesajı, anahtar isteyen bölüm, deneme sürümü olduğu belirten metin ve uyarıları kontrol ediyoruz. Program ilk açılışta bizden bir isim, şirket ve bir anahtar girmemizi istiyor. Ve herhangi bir değer girip tamam dediğimizde hata mesajını gösteriyor. Program açılmıyor. Programın açılması için doğru anahtarı istiyor. Şimdi programın kurulu olduğu dizindeki ana dosyasını DIE ile açalım. ...32 bitlik C++ ile değerlenmiş bir yazılım. Herhangi bir koruması yok. Sonrasında 32 bit debugger'ı yönetici olarak çalıştıralım. Ve programın kurulu olduğu dizine gidip ana dosyasını açalım. Sonrasında F9 ile programı başlatalım ve herhangi bir değer girip herhangi bir anahtar girelim. Ve tamam diyelim. Sonrasında bu hata mesajını bulmak amacıyla debugger'a sağ tıklayıp ara, geçerli modül, string referanslarını tıklayıp buraya hata mesajını yazalım. Gördüğünüz gibi hata mesajı çıkmıyor. Burada farklı bir yöntem deneyelim. Öncelikle Resource Hacker programını çalıştırıp programın kurulu olduğu dizine gidip ana dosyasını seçelim ve hata mesajını burada arayalım. Gördüğünüz gibi hata mesajının sol tarafında bir numara var, bir sabit değer var. Şimdi bu çıkan sabit değeri debugger'da arayalım. Sabit. Ve tamam diyelim. Şimdi bu çıkan her iki satıra breakpoint ekleyelim. Sonrasında çift tıklayıp bulunduğu bölümlere gidelim. Ve sonrasında bu satırlara açıklama ekleyip hata mesajı diyelim. Buna da ekleyelim.
Sonrasında Resource Hacker programında bu sefer onay mesajını arayalım. Bu satırda gördüğünüz gibi onay mesajı. Aldığı değer 6000 sabit değer. Bunu da yine debugger'da sağ tıklayıp ara geçerli modül sabit deyip 6000 değerini arayalım. Bu çıkan kayıtlardan yine sadece push satırlarına breakpoint ekliyoruz. Sonrasında yine bu satırlara çift tıklayıp bulundukları bölüme gidip açıklama ekleyip bunlara da onay mesajı diyelim. Sonrasında bu breakpoint eklediğimiz satırlardaki onay mesajı eklediğimiz bölümleri inceleyip call satırı olup olmadığına bakalım. Ve breakpoint eklediğimiz onay mesajının olduğu bölümlerden bu satırdaki onay mesajının üzerindeki call çağrısına yine bir breakpoint ekleyelim. Şimdi program arayüzünden tekrar tamam diyelim ve breakpoint satırlarından birinde durdur. F8 ile satır satır ilerleyelim. Yukarıdaki fs5w bu adresteki metin saklı bir metindir. Alt satırdaki call çağrısı yani bu satır girdiğimiz anahtarla ilgili bir doğrulama işlemi yapıyor. Alt satırdaki j satırı bir üstteki test ex değerinin sonucu başarısız olursa atlama yapıyor. Aslında buradaki fs5w metin anahtarının kendisidir. Fakat bunun için bazı düzenlemeler yapmalıyız. Aşağı doğru indiğimizde burada bir atlama satırı olduğunu görüyoruz. Bu atlama satırının bir alt satırına gelmek amacıyla buraya bir breakpoint ekleyelim. Şimdi F9 tuşlayıp program arayüzünden girdiğimiz anahtarın başına bulduğumuz fs5w değerini girelim. Yani bu değeri. Sonrasında tamam diyelim. Ve gördüğünüz gibi yeni breakpoint satırına geldik. F8 ile satır satır ilerleyelim. Buradaki call çağrısına da bir breakpoint ekleyelim. Yine altındaki test ex satırına da bir breakpoint ekleyelim. F8 ile satır satır ilerleyelim. Bu satıra geldiğimizde artık ex değerinde farklı bir hata verdi ve network hatası olduğunu belirtiyor. Yine açıklama bölümünde bunu gösteriyor. F9 ile
Devam edelim. Ve program arayüzünden kontrol ettiğimizde artık hata mesajı yerine başka bir hata yer aldığını, network hatası verdiğini görüyoruz. Tamam diyelim ve tekrar üstteki breakpoint satırına geri gittik. F9 ile bir sonraki breakpoint satırına gidelim ve bu call çağrısını analiz etmek amacıyla F7 ile fonksiyon içerisine girelim. Ve sonrasında F8 ile satır satır ilerleyelim. Alt satırlara doğru bu bölümde register fontlab.com olduğunu görüyoruz. Bu satır atlayacak. Bunun atlamaması ve normal bir şekilde devam etmesi amacıyla sağdaki ZFD'ni çift tıklayıp 0 yapalım ve F8 ile devam edelim. Şimdi F9 tuşlayalım. Ve gördüğünüz gibi onay mesajını gösterdi. Tamam dediğimizde program açıldı. Program arayüzünden Help About bölümüne tıkladığımızda artık programın kayıtlı olduğunu ve kayıtlı olduğu ismin gösterildiğini görüyoruz. Şimdi debugger'ı restart edip reverse işlemini yapalım. Kesme noktalarına tıklayıp onay mesajının olduğu bölüme gidelim. Şimdi bu onay mesajının üzerindeki ilk atlama satırına gitmeliyiz. Grafik modunda baktığımızda daha ayrıntılı görebilirsiniz. Şimdi bu ilk atlama satırına bir breakpoint ekleyelim ve sonrasında F9 ile programı çalıştıralım. Ve bu ilk atlama satırında program durdu. Sonrasında aşağıya doğru onay mesajının olduğu bölümdeki satırın üzerindeki call çağrısında duracağız. F9 ile bu satıra gelelim. Şimdi reverse işlemi için bu call çağrısından itibaren düzenleme yapmalıyız. Bu call çağrısından itibaren programın normal bir şekilde açılması amacıyla bu satıra atlamasını sağlamalıyız. Çünkü buradaki call çağrısı AAD16F adlı fonksiyonu çağırıyor. Bu fonksiyon anahtar durumunu kontrol ediyor ve işlemi doğruluyor. Alttaki move satırı fonksiyonun dönüş değerini kopyalıyor. Sonrasında bir alttaki CMP satırı bu dönüş değeri 1 ile karşılaştırıyor. Ardından alttaki JNE atlama satırı dönüş değeri 1'e eşit değilse atlama yapıyor ve onay mesajı bölümünün tümünü es geçiyor. Ve sonrasında ardından buradaki call çağrısındaki message box fonksiyonu ile kullanıcıya bunu bir mesaj şeklinde gösteriyor. Biz buradaki değişikliği yaptığımızda, yani buradaki call çağrısının atlayıp buradaki move satırından devam etmesini sağladığımızda program bu call çağrısına geldiğinde artık fonksiyonu çağırmayacak ve bu fonksiyon içindeki tüm mantık, doğrulama, kontrol, veri değiştirme işlemlerin tümünü buradan atlayıp bu satırdan devam etmiş olacak. Şimdi buradaki call çağrısının bu alt satırdan devam etmesi amacıyla bu satıra sağ tıklayalım ve kopyala deyip via başlığını kopyalayalım. Sonrasında bu call çağrısını düzenleyip buraya CMP deyip bu satırı, kopyaladığımız satırı yapıştırıp tamam diyelim. Şimdi F8 ile devam edelim.
Ve gördüğünüz gibi adres satırını kopyaladığımız bölüme atladı ve devam etti. F9 tuşlayalım ve program açıldı. Şimdi bu haliyle yaptığımız düzenlemeyi kayıt edelim. Debugger'ı kapatalım. Program ana dosyasını backup diyelim. Yaptığımız düzenlemeyi ana dosyanın ismiyle değiştirelim. Ve çalıştıralım. Gördüğünüz gibi program herhangi bir anahtar istemeden açıldı. Artık program açtığımızda açılışta gelen bir kayıt ol ekranı, arayüzünde herhangi bir deneme sürümü yazısı veya kayıtsız olduğuna dair bir metin veya ibare yok. Bu şekilde reverse yöntemiyle programı kullanılabilecek şekilde düzenlemiş olduk. Konuyla ilgili sorularınızı açıklama kısmında bulunan e-posta adresine gönderebilirsiniz. Ayrıca bir sonraki derste hangi programların reverse ve analizinin yapılmasını istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Daha fazla paylaşım için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bu ders bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.